Zihniniz size yalan söylüyor olabilir mi? Gerçek diye bildikleriniz sadece hayatta kalmak için evrimin size sunduğu yararlı yalanlar olabilir mi? Her gün kararlar alıyoruz, düşünceler üretiyoruz, inançlar geliştiriyoruz. Ama peki ya tüm bunların temelinde güvenilmez bir zihnin ürünü olduğumuz ortaya çıkarsa? Ya beynimiz doğruyu bulmak için değil, sadece türümüzü sürdürmek için evrilmişse? Amerikalı filozof Alvin Plantinga işte tam da bu soruyu soruyor. Ona göre evrim ve naturalizm bir arada doğruysa, insan aklının güvenilirliği temelden şüphelidir. Dahası bu durumda hiçbir inanca, bilimsel ya da dini gerçek anlamda güvenemeyiz. Peki zihnimize güvenemiyorsak neye güveneceğiz? Bilimin temelinde yatan rasyonalite kendi kendini mi çürütüyor? Ve belki de en önemlisi, Tanrı'nın varlığı aklın güvenilirliğini açıklamak için zorunlu mu? Bu videoda Alvin Plantinga'nın doğalcılığa karşı evrimsel argümanını detaylıca inceleyecek, argümanın felsefi gücünü ve karşı eleştirileri birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan inandığın her şeyin temelini yeniden sorgulamaya başlayalım. Alvin Plantinga çağdaş felsefede, özellikle din ve bilgi felsefesi alanlarında önemli izler bırakmış bir filozoftur. Onun en dikkat çekici katkılarından biri, doğalcılığa karşı evrimsel argüman adını verdiği düşünce deneyidir. Bu argüman hem zihnimizin güvenilirliği hem de dünya görüşlerimizin iç tutarlılığı hakkında çarpıcı sorular sorar. Plantinga'nın temel sorusu şu: eğer insan zihni sadece evrimsel süreçlerin ürünü ise ve evrende yalnızca doğa varsa, yani naturalizm doğruysa, o zaman inançlarımızın doğruluğuna ne kadar güvenebiliriz? Evrim teorisi, hayatta kalmaya ve üremeye katkı sağlayan özellikleri seçer. Ama bu süreç, doğru inanışları mı yoksa sadece işe yarayan davranışları mı seçer? Plantinga'ya göre evrimsel süreçler bir inancın doğru olup olmadığıyla değil, faydalı sonuçlar üretip üretmediğiyle ilgilenir. Dolayısıyla yanlış inançlar bile işe yaradığı sürece korunabilir. Bu da zihnimizin güvenilirliği konusunda bizi ciddi bir kuşkuya sürükler. Plantinga argümanını şu mantıkla kurar: eğer naturalizm ve evrim birlikte doğruysa, zihinsel yetilerimizin güvenilir olma ihtimali düşüktür veya bilinemez. Eğer zihnimizin güvenilirliği şüpheli ise, bu tüm inançlarımız için bir çürüten oluşturur. Bu durumda naturalizmin ve evrim teorisinin doğru olduğuna dair inanç da güvenilmez olur. Sonuç olarak naturalizm ve evrime rasyonel olarak inanmak kendi kendini çürüten bir durum yaratır. Plantinga bu düşünceyi şöyle özetler: eğer hem evrime hem naturalizme inanıyorsam, bu inançlarımı üreten zihnimin güvenilir olduğuna dair elimde bir neden kalmaz. Bu da inançlarımın hepsini şüpheye açar. İlginçtir ki Charles Darwin bile benzer bir endişe dile getirmiştir. Evrim teorisinin babası, "Maymun zihninden evrilmiş bir zihnin kanaatlerine nasıl güvenebiliriz?" diye yazmıştır. Plantinga bu şüpheyi daha sistematik hale getirerek güncel bir felsefi tartışma başlatır. Plantinga'nın örneklerinden biri şöyledir: İlkel bir insan, kaplan gördüğünde kaçıyor ve hayatta kalıyor. Ama bu kaçışı kaplan tehlikeli şeklinde doğru bir inançla değil de, kaplan sevimli ama mutlu etmek için etrafında koşmalıyım gibi yanlış bir inançla yapıyor olabilir. Sonuç yine hayatta kalmak olur. Bu örnek, evrimsel süreçlerin doğru inançları seçmek zorunda olmadığını gösterir. Plantinga'ya göre bu durum evrimsel naturalizmin zihinsel güvenilirliği temellendiremeyeceğini ortaya koyar. Plantinga, teist bir bakış açısının bu problemi aşabileceğini savunur. Eğer insanlar bir tanrı tarafından doğruyu bilecek şekilde yaratıldıysa, zihnimizin güvenilir olmasını beklemek mantıklıdır. Bu çerçevede doğru inançlar üretme yetimiz, Tanrı'nın bilinçli bir tasarımıyla açıklanabilir. Plantinga'nın sensus divinitatis dediği ilahi duyarlılık fikri de burada devreye girer. Ona göre Tanrı insanlara kendisini algılayabilecek bir kapasite vermiş olabilir. Bu da Tanrı inancını mantıksal bir zorunlulukla değil ama doğuştan gelen bir yetiyle makul kılar. Plantinga'nın argümanı filozoflar arasında hem hayranlık hem eleştiri uyandırmıştır. Bazı düşünürler, evrimsel sürecin güvenilir zihinsel yetiler geliştirmesinin aslında oldukça muhtemel olduğunu savunur. Çünkü yanlış inançlar uzun vadede zararlıdır ve elenirler.
Diğerleri ise düşük bir olasılığın inançları çürütmeye yetmeyeceğini ileri sürer. Hatta Plantinga'nın kendi mantığına benzer biçimde teizm inancına da şüphe sokulabileceğini söyleyenler olur. Ya Tanrı bizi yanıltmak istiyorsa gibi karşı düşünceler bu bağlamda gündeme gelir. Ayrıca metodolojik naturalizm savunucuları bu problemi kabul etmekle birlikte bilimsel pratiğin başarılı işleyişini kanıt olarak gösterir. Bilim işe yarıyorsa zihnimiz bir şekilde gerçeği yakalıyor demektir. Plantinga, geleneksel görüşün aksine bilim ile dinin değil, bilim ile naturalizmin çeliştiğini öne sürer. Ona göre Tanrı inancı bilimle daha uyumludur. Çünkü düzenli ve anlaşılabilir bir evren fikrini temellendirebilir. Plantinga'nın şu sözü düşünmeye değer: eğer bizler sadece doğanın kör ürünleriysek, düşüncelerimize şüpheyle bakmamız gerekir. Ama eğer bizler bir yaratıcının eseriysek, o zaman zihnimizin amaçlı tasarımı, doğruyu aramakta yalnız olmadığımızı gösterir.